Herkese merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Buğra'yı berbere getirdim. Saçları çok uzamıştı. Berbere mi getirdin beni? Evet, seni Sen getirdin. Evet, ben getirdim. Ben kendim geldim gibi hissettim ama. Ben de burada olduğuma göre seni ben getirdim. Normalde Buğra'nın berberi Türk ama şu anda kendisi yok, New York'ta. Arada geliyor çünkü New York'a taşındı. O yüzden de burada bir Amerikan berberine geldik. Buğra buradan nasıl çıkar bilmiyorum. Saçları nasıl kesilir hiç bilmiyorum. Ben de onunla birlikte içeride merakla bekleyeceğim. O yüzden açılışı yapayım dedim. Ne yapıyoruz? Bizi takip etmeyi unutmuyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bol bol kalpler, öpücükler gönderin. Bizler de sizlere bol bol kalpler, öpücükler yolluyoruz. Şöyle düşünebilirsiniz. Niye bir berber bu kadar enteresan olsun? Niye bunu video konusu yaptınız diye düşünenler olabilir. Ben şöyle söyleyeyim. Benim burada tanıdığım istisnasız bütün Türkler Türk berberlerine gidiyorlar. Ben de Türk bir berbere gidiyorum. Çünkü Türklerin bu konuda çok daha yetenekli olduğunu düşünüyoruz. Bu arada şöyle bir şey var. Buradaki bütün berberler aslında bayan kuaförü. Türk berberler en azından. Erkek berberler nedense gelmiyor ama gittiğimiz zaman bunu kendisine zaten sorarız. Biz bu arada Ceyda ile aynı insana gidiyoruz. Evet. Bu arada evet doğru söylüyorsun. Erkan zaten kadın kuaförü. Evet. İkimiz de o kesiyor, Erkan kesiyor. Erkan'a da mutlaka gideceğiz zaten. Bugün Amerikan berberine gelmemin sebebi dediğim gibi berberim şu anda New York'a taşındı. Kusura bakmayın böyle Amazon'dan fırlamış gibi saç sakal bir haldeyim ama bilerek berbere geleceğim diye de uzattım videonun en azından bir anlamı olsun diye. Bakalım memnun kalacak mıyız? 1-2 ay sonra Erkan geldikten sonra Erkan'a gideceğiz. İkisini karşılaştırırsınız. Siz karar verirsiniz. Yine bizim Türkler mi kazanacak yoksa Amerikalılar mı kazanacağız göreceğiz. Up to you. That's why I'm here for the YouTube. So it's up to you. Short. Short, one number. You decide. Not to no skin. No skin. Two is okay? Two is fine. Okay. The beard, Beard goes to it. line it up, No line. no line, one number. 1.5. Okay. Burada resmen saç için kenarların ve üstün kaç numara olması gerektiğini söylüyorsunuz. Ona göre yapıyorlar. Ben pek memnun kalacağımı zannetmiyorum. İnşallah da memnun kalmam. Aynen kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de berber değiştirmek kolay bir şey değil. Erkancığım seni seviyorum kardeşim. Sana gelmeye devam edeceğim. İnşallah memnun kalmam. Kötü bir saç istiyorum. Bu arada beyefendi İngilizce bilmiyorum dedi ilk bize YouTube videosunu koyarken ama galiba biliyor, anlıyor. Çok az biliyor. Çok az biliyor. Bence sadece böyle numaraları falan. Dedi ki Buğra'ya buradan çizik ister misin dedi. Buğra çizik yaptırsana bir tane. Lütfen. Evet, Ceyda yazdırayım mı Ceyda? Where are you from? Colombia. Colombia. Okay. How long have you been doing this? Little bit English me. Okay. Yeah. Ay, hemen. Hemen Ceyda İspanyolca çevirecek. Artık alıştı. ¿Cuánto tiempo vuelves aquí? Oh, Aquí. 3 years. 3 years. 3 yıldır buradaymış arkadaşlar. Translate benden sorulur. Kaç senedir berbermiş? Sor bakayım. Tamam. İnşallah 3 yıldır berberim demeyecek. ¿Cuántos años llevas de peluquero? 10. 10 yıldır yapıyormuş arkadaşlar. 10 yıldır berberlik yapıyormuş. Bak kocam. Görüyorsun sana tercüman da oldum burada. Teşekkür ederim. Bu arada Amerikalılarla buradaki berberlerle bizim Türklerin arasındaki en büyük fark bizde çıraklıktan yetiştikleri için çok ufak yaşlarda berberlerle kuaför dükkanlarında çalıştıkları için burada da genelde bu işlerin okuluna gidip okulda oldukları için bizdekiler tabii ki daha iyi yetişmiş oluyor bana göre. Tabii. Bu insanlarla birlikte ibadetlerini rahatlıkla yapar. Bakalım fiyat farkı ne kadar? Ben onu da çok merak ediyorum. İlk defa bir Amerikalı'ya geliyorum. Ben Amerika'ya gittiğim zaman berbere gidip tıraş olmam. Çok pahalı. We are Turkish. Turko. 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 Bu hızla keserse bu video 6 saat falan olabilir. Kaçtım yalnız direkt. Makine çok iyiymiş. Bence acaba yanlış mı anladı? Bu tarafını kesmedi Burak, bu tarafını kesti burayı. Ben dedim tek tarafı kes, öbür tarafı Erkan'a kestireceğim. Hangisi güzel? Bu tarafı bıraktı. Değişik ürünler de var biliyor musun? Görüyorum. Şampuanları falan var böyle değişik şişelerde. Bakın sadece tek taraftan çalışıyor. Çok enteresan. Mesela saçın bir tarafını kesti, sakalın bir tarafını kesti, ensenin bir tarafını kesti. Nasıl oluyor bu iş ya? Herhalde önce bu tarafa gidiyor, o tarafa geçiyor. Çok inanılır gibi değil. Evet, video gitgide ilginçleşiyor. İlk defa böyle bir şey oluyor. Sağ tarafı tamamen kesti. Sakalım da dahil olmak üzere. Ensemi de aldı. Şimdi sol tarafa geçti ama sol tarafımda sakallarım hala duruyor. Burak biraz uzun mu kaldı acaba?
Bilmiyorum. Önemli. Ben ona bıraktım. Sana bırakıyorum dedim. Bir numaralar söyledim. 2 dedim, 3 dedim. Onları da bilmem yani. 2 neye tekabül ediyor. Sadece derim gözükmesin dedim. Kafam bu tarafa doğru gitmeye başladı. Yo, ben öyle yan duruyorum biraz. Tıraştan. O tarafı kesiyor ya, yan duruyorum biraz. Şimdilik kötü gitmiyoruz ama gayet iyi gidiyoruz bence. Evet. Evet, kompresör geldi arkadaşlar. Her yer uçuşuyor şu anda. Gözüme gibi. Buğra'yı araba yıkamacıya getirdim aslında ben arkadaşlar. Berbere değil. İlk defa böyle bir şey oluyor. Belki de fönle çok fazla gitmiyor diye bu daha hızlı hava Ama geçiriyor. fönle yapmazlar. Fönle bir yaparlar, sonra fırçayla yüzümüze sürerler. Herhalde hijyenik değil diye mi? Muhtemelen fırça hani herkesin suratına Herkesin değiyor sorunu. ya. Gerçi o fırçalarda bir şeyler yapıyorlar ama herkes yapmıyor olabilir. Yine de çok fazla şey Ama değil. orada ben bir fırça görüyorum. Herhalde onu sadece enseye yapıyorlar. Eğer güzel keserse Erkan olmadığı zamanlar belki gelirsin buraya. Evimize de yakın. Şu ana kadarki gidişattan o şeyim gitti yani. Ya Amerika'da kuaföre, berbere gidilmez falan şeyim gitti. Gayet güzel gidiyorum bence şu ana kadar. Daha önce arkadaşlarım da gitti burada. Başına gelenler sarı saç yapmaya gittiler. Turuncu olarak geri geldiler. Ya biz üniversitedeyken hiç Türk yoktu Boston'da kuaför, berber. Amerikalı'ya gidiyordum. Rezaletti. Hatta bazen kendi saçımı kendim bile kesiyordum. Üniversitemizin son yıllarına doğru bir tane İranlı berber bulmuştuk. Hepimiz ona gidiyorduk. İsmini hatırlamıyorum şimdi. Hala da orada Boston'da. Bazen selam gönderiyor bana arkadaşlarıma. Ama burada Allah'tan çok Türk var. Yani benim tanıdığım sadece 5-6 tane Türk kuaför var. Tanımadığımız da vardır yani. Bir 10-15 tane var burada şu anda artık. Çok da güzel para kazanıyorlar burada Türk berberler, kuaförler. Çok güzel para kazanıyorlar. Yetenek vizesiyle buraya gelebiliyorlar. Özel yetenek vizesiyle falan. Şu anda Buğra'yı bir dakika usturayla kesecekler. Jel sürdüler kulaklarının dibine. Bayağı çizgi çekiyor. Korkuyorum. Ama muhtemelen şu an kenarlarını temizliyorlar. Evet, daha düzgün görünmesini sağlıyor tıraşını. Panik hallerde Hayır, orada bir tane benim var da korkuyorum. Biraz daha gösterdim gerçi, ona dikkat et diye. ediyorlar. Dikkat et de sen orada kesmesin benimi. Evet, mesela bu ustura muhabbetini, bizde ustura olmasına rağmen ben böyle bir şey hiç Türkiye'de de ilk defa böyle bir şey yapıyorlar bana. Her şeyin ilkini yaşıyorum bugün kuaför dünyasında. Çok da bir şey yaşamadım. Daha ne yaşayayım? Ve- Adam önce sağını sonra solunu kesti. Sonra buradan bir şeyler yapıştırıp çekiyorlar falan. Kulak çubuklarıyla bir sürü videolar var internette. Öyle şeyler gelebilir bir anda başına 5 dakika sonra. Bütün kenarları, enseyi falan bitirdikten sonra üste geçti. Normalde bizim alıştığımız sistemde önce üstü, yanları falan yapılır ama en son finish, böyle yanları manları en son bitirilir diye alıştık biz. Bu arada bir şey söyleyeceğim. O kadar böyle o usturayla çizgi yaptı ki böyle gerçekten böyle dikiş işlemiş gibi. Çünkü tabii güneşten Öyle. yanmadığı için beyaz beyaz çıktı. Yanık olduğum için biraz hafif Evet, Buğra çok komik beyaz oldu. beyaz kaldı değil mi? Beyaz oldu. Neyse, yanar. Acaba saçlarımı yıkayacak mı kestikten sonra? Çok merak ediyorum. Yoksa o kompresörle sadece saçlarımı mı atacak? Yıkamayabilir ha. Var mı hiç su, görüyor musun bir yerlerde? Yok değil mi? Burada görmüyorum ama belki şu ara yerde mi vardı acaba? Yıkamayacak bence. Kompresörle atacak saçları. Bitti gitti. Ceyda kaçırdım. Neyi? Makineyle kaşlarımı kesti. Nasıl? Bak, makineyle kaşlarımı kesti. What is that? Stanley powder. Bir tane pudra gibi bir şey döküyor. Kabarıklığını bastırıp şekil veriyor. Bilmiyorum vallahi ne veriyor. Te lavas el pelo después de cortarlo? No. Oggi hanno fatto bene, però domani chissà, non si sa mai perché giovani giocatori sempre Wash. Up Yıkama, to you. No, up to you. You want it? No, it's okay. Yıkama istiyor musun? Ben hiçbir şey istemiyorum. Ne yaptığını, kendinin ne yaptığını görmek istiyorum çünkü. Bir şey sormak Ha, istemiyorum. Gayet iyi okey. bence. Evet, önce bir pudra sürdü. Ondan sonra şöyle sürüyor şu anda. Şekil veriyor. Ya ben bilerek saçımı da söylemedim ne yapması gerektiğini. Kendi kafana göre yap dedim ki gerçeği görelim. Ben söyledikten sonra yapsam olur. Bence gayet iyi oldu ama. Bu tarafını biraz fazla mı bıraktı acaba? Yani. Yeah, so good. Vay, çok inanılmaz güzel kokuyor sürdüğü neyse. Evet, biraz sağ tarafını fazla bıraktı. Burası değil mi? Evet. Bırak, elleme, boşver, kalsın. Önemli Ama- olan ne olduğunu görmek.
Bırak ya. Orası çok- Giderim yarın başka yere kestirelim. Ne olacak? Bence tarayınca düzelecek. Bence gayet iyi oldu ama. Very good my friend. Very good. Thank you. Ya da bir etrafımdan dön. Kamerayla bir etrafımdan dön hadi bakalım. Ya da adam beni döndürsün sandalyeyle. Saçmalama. Buranın beyaz olan çizgilerini görüyorsunuz. Neyse bu hafta sonu güneşte yanar. Bakayım kaşlarına. Yaşlandım ya artık kaşlarım uzuyor. Bence gayet iyi ya. Ben memnunum. Yıkacıyla ala parlat. Araba yıkamacıya gelmiş gibi hissettim bu sürekli şunlar çalışınca. Ha bak geldi fırça. Muchas gracias. Muchas gracias señor. Thank you for today. Evet ne düşünüyorsunuz? Bana göre gayet iyi oldu yani. Ben hemen söylüyorum. Bence çok kötü değildi. Güzel kesti. Bir tek sağ tarafını fazla bıraktı. Ben biraz o şeylere takıntılıyım böyle simetriden dolayı. Sakallarını güzel kesti. Her şey iyiydi. Fiyatı da bence çok uygundu. Yani $35. Amerika standartlarına göre. uygun. Burada çok daha pahalıya kesen Türk arkadaşlarımız var. Ben de hemen hemen bu rakamları ödüyorum. Erkan'da da aynı rakamlardayım. Benim için bir fiyat farkı olmadı. Ama her yerimden saç çıkıyor şu anda. Saçımı yıkamadı. Yıkayayım mı yani biz söyleyince yıkayayım mı dedi ama ben biz söyleyince bir şey yapmasını istemedim. Çünkü burada ne yapıldığını göstermek istedik. Erkan'a gittiğimiz zaman da hiçbir şey söylemeyeceğim. Erkan sana bırakıyorum diyeceğim. Gerçi Erkan her zaman benim saçımı kestiği için Evet. aynı kesiyor ama. Ama şöyle bir şey de var. Şimdi buranın stili böyle. Belki başka bir yere gitsek onlar saç yıkıyordur. Bilmiyoruz. Amerika'nın da herkes kendine göre bir stili var. Ama genel olarak standart oluyor ama yine de farklı şeylerle karşılaşabiliriz. O zaman ne diyoruz? Bir dakika daha ben bitirmedim ki. Ben saçımla ilgili yorum yapmadım bir daha. dakika. Hiçbir şey demiyoruz bakın. Burası biraz fazla oldu. Bu arada şöyle bir komik bir şey anlatacağım. İlk daha Amerika'da saçımı kestirdiğim zaman herhalde sene 2003 falan olabilir yani üniversitenin ilk senesi. Saçlarımı kestirdim. Bitti. Adam jöle istiyor musun dedi. Evet dedim. Jöleyi uzattı bana. O kadar şaşırdım ki jöleyi bana 2 elim birden açtım. Adam dedi 2 eline birden bir jöle sıkacağım dedi. O kadar çok mu istiyorsun? Çünkü jöleyi kendim sürdüm. Jöle istiyor musun deyip bana verdi. Ben kendi jölemi kendim sürdüm. Yani hakikaten burada servis sektörü çok başarılı değil. O yüzden de buraya gelen bütün Türkler özellikle bu alanda hepsi çok başarılı oluyor. Benim daha burada tanıdığım başarısız veya para kazanamamış veya buraya gelip geri dönen bir berber kuaför yok. Hepsi burada çok güzel işler yapıyor arkadaşlar. Bir dakika ben de kapatmadan önce bir şey hatırladım. Onu söyleyecektim. Buran'ın saçını burada çalışan bir beyefendi kesti ve Buran oturduğu koltuk işte o ayna o koltuk o bölüm o beyefendiye ait. Genelde burada bu tip yerlerde bu tip kuaför salonlarında yer kiralayabiliyorsunuz. Koltuk kiralıyorsunuz. Kendi müşteriniz oluyor. Kendi müşterinizi tıraş ediyorsunuz. Kendi paranızı kazanıyorsunuz. Sadece kira parası ödüyorsunuz salona. O koltuğun kira parasını ödüyorsunuz. Böyle sistem de var. Yani tek başına gelip de kuaför dükkanı açmaya gerek yok ilk başlarda. Eğer yeteneğinize güveniyorsanız, böyle bir yeteneğiniz varsa, böyle bir imkanınız varsa gelip bir kuaför salonuna da anlaşıp koltuk kiralayıp işinize devam edebiliyorsunuz. Evet mesela eski alışkanlık kasa nerede dedim, nereye ödeme yapacağım dedim, bana ödeme yapacaksın dedi. Direkt onun telefonunu bulamadığı için başka bir alet getirdiler, oraya ödememi yaptım. Evet arkadaşlar saçlarım uzayınca da Erkan'a gideceğim. Onu da saçımı editleyip böyle onunla bununla karşılaştırmak için koyarlar. Hangisi daha güzel olduğunu siz kendiniz karar verebilirsiniz. Şöyle bir daha bir göstereyim. Evet kapanış yap bakalım. Ben yapmak istemiyorum. Ne diyoruz? Bizi takip etmeyi unutmayın. Ya açılışı çok kötü yaptın ya. Buğra'yı berbere getirdim ne demek? Hayatım nereye getirdim berbere? Bak yine böyle yapıyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Falan getirir Bir dakika yani. bak yine böyle çekiyorsun beni. Hayır. Boy farkımız var. O zaman öne geçsene. Hep bunu Öne söylüyorum geçince zaten. de böyle çıkıyorum. Hayır bak sen önde olunca dur bir dakika. Ben bir tık böyle olunca gayet iyi oluyor. Böyle mi? Evet. O zaman da kolum yoruluyor. Çok uzağa götürüyorum. Tamam. Ya evladım. 5 dakika dur. Neyse. Ya berberin seni nereye Buğra'yı berbere getirdin? getirdim. Sen getirmedin ki. Restorana getirmedim. Yemek Ama yemeye böyle şey gibi götürmedim. yani. Oğlumu berbere getirdim. Evladımı berbere getirdim arkadaşlar. Her neyse kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bol bol kalpler gönderin. Hepinizi kocaman kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere. Umarım keyif almışsınızdır. Bay bay. El sallarken suratın kapandı. Bay bay. Görüşmek üzere. Bye. Bak. Hep bunu yapıyorsun.
Bir şey söyle bari. Ne söyleyeyim? Kadar çekiyor. Ne bileyim ben, bir şey daha söyle. Herkesi çok seviyorum. Tamam hayatım.